Pakistan, nüfusu 250 milyona yaklaşan Hindistan, Çin, İran ve Afganistan arasında son derece kritik bir coğrafyada bulunan bir ülke. Fakat Pakistan'ı gerçekten farklı kılan şey nüfusu ya da bulunduğu coğrafya değil. Bu ülke, İslam dünyasının nükleer silaha sahip tek devleti. Yüz binlerce askeri, güçlü hava kuvvetleri, balistik füzeleri, denizaltıları ve giderek büyüyen savunma sanayisiyle Pakistan, Güney Asya'nın en önemli askeri güçlerinden biri. Üstelik karşısında kendisinden ekonomik ve askeri açıdan çok daha büyük bir rakip var: Hindistan. Peki Pakistan, Hindistan gibi dev bir ülkeye karşı nasıl denge kurabiliyor? Pakistan ordusunun gerçek gücü nereden geliyor? Ve daha önemlisi, büyük bir savaş çıkarsa Pakistan gerçekten ne kadar dayanabilir? Pakistan'ın askeri yapısını anlamak için önce bir gerçeği bilmek gerekiyor. Bu ülkenin savunma anlayışının merkezinde Hindistan bulunuyor. 1947'den bu yana iki ülke arasında savaşlar, sınır çatışmaları ve özellikle Keşmir üzerinden ciddi krizler yaşandı. Dolayısıyla Pakistan ordusu yıllardır tek bir temel soruya cevap arıyor: kendisinden daha büyük bir ülkenin askeri üstünlüğü nasıl dengelenebilir? Pakistan'ın bulduğu cevap ise oldukça açık. Her alanda Hindistan kadar büyük olmaya çalışmak yerine belirli alanlarda çok tehlikeli olacak kadar güçlü olmak. Bu stratejinin ilk ayağı kara kuvvetleri. Pakistan dünyanın en büyük düzenli ordularından birine sahip. Kara kuvvetleri ülkenin askeri sisteminin omurgasını oluşturuyor. Tank birlikleri, mekanize birlikler, topçu sistemleri ve füze birlikleri Pakistan'ın özellikle Hindistan sınırındaki savunmasının temelini oluşturuyor. Ordunun elinde Al-Halid ailesinden tanklar ile Çin'den alınan daha modern tank sistemleri bulunuyor. Ancak son yıllarda Pakistan yalnızca tank sayısını artırmaya odaklanmıyor. Asıl dikkat çekici gelişme, uzun mesafeden hassas vuruş yapabilen füze ve roket sistemlerinde yaşanıyor. Çünkü modern savaşta artık yalnızca cephedeki tankı vurmak yeterli değil. Rakibin havaalanını, mühimmat deposunu, komuta merkezini ve ikmal hattını da vurabilmeniz gerekiyor. Pakistan tam olarak bu kapasiteyi geliştirmeye çalışıyor. Fakat Pakistan ordusunun belki de en etkili unsuru kara kuvvetleri değil. Asıl sürpriz hava kuvvetlerinde. Pakistan Hava Kuvvetleri uzun yıllardır ülkenin en profesyonel askeri yapılarından biri olarak görülüyor. Çünkü Pakistan, Hindistan'ın çok daha büyük uçak filosuna karşı yalnızca uçak sayısıyla mücadele edemeyeceğini biliyor. Bu yüzden erken uyarı sistemlerine, elektronik harbe, modern radarlara ve uzun menzilli hava füzelerine yatırım yapıyor. Filonun merkezinde Pakistan ve Çin'in ortak geliştirdiği CF-17 Thunder bulunuyor. Bu uçakların yeni sürümleri gelişmiş radar, elektronik sistemler ve modern mühimmatlarla donatılıyor. Pakistan ayrıca Çin'den Jeonce savaş uçakları aldı. Amerikan yapımı F-16'larda hala hava kuvvetlerinin önemli parçalarından biri. Ve bu kapasite yalnızca tatbikatlarda kalmadı. 2025 yılında Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan kısa fakat son derece ciddi çatışma sırasında iki ülkenin savaş uçakları, füzeleri, insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri aynı anda devreye girdi. Pakistan hava savaşında Çin yapımı sistemlerini ilk kez böylesine yüksek seviyeli bir çatışmada kullandı. Bazı Hint savaş uçaklarının düşürüldüğü doğrulandı. Tarafların açıkladığı toplam rakamlar hala tartışmalı, ancak ortaya çıkan tablo önemliydi. Pakistan kendisinden daha büyük bir hava kuvvetine karşı yalnızca uçaklarla değil, radarları, erken uyarı uçaklarını ve füzeleri birlikte kullanarak savaşabilecek bir sistem kurmuştu. Ama Pakistan'ın elinde bundan çok daha güçlü bir koz var ve Hindistan'ın Pakistan'a karşı büyük çaplı bir savaşı neden son derece dikkatli hesaplamak zorunda olduğunu açıklayan asıl unsur da bu: nükleer silahlar. Pakistan'ın yaklaşık 170 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Kesin sayı bilinmiyor. Çünkü Pakistan bu konuda ayrıntılı resmi bilgi paylaşmıyor. Fakat bilinen şey, Pakistan'ın yalnızca birkaç nükleer bomba üretmekle yetinmediği. Ülke yıllardır farklı menzillere sahip füze sistemleri geliştiriyor. Şahin, Gauri ve Babur gibi sistemler Pakistan'ın nükleer caydırıcılığının önemli parçaları. Buradaki mantık oldukça basit. Hindistan konvansiyonel olarak Pakistan'dan daha güçlü olabilir. Daha büyük bir ekonomiye, daha büyük bir nüfusa ve daha yüksek savunma harcamalarına sahip olabilir.
Fakat Pakistan'ın nükleer kapasitesi devreye girdiğinde hesap tamamen değişiyor. Çünkü büyük çaplı bir saldırının maliyeti kabul edilemez seviyelere çıkabilir. İşte Pakistan'ın askeri stratejisinin kalbi burada yatıyor. Rakibini yenmek zorunda değilsin. Rakibine seni yenmenin bedelinin çok ağır olacağını göstermen yeterli. Ancak Pakistan yalnızca kara ve havada hazırlık yapmıyor. Bir başka sessiz dönüşüm denizlerde yaşanıyor. Pakistan donanması, Hindistan donanması kadar büyük değil. Zaten Pakistan'ın amacı Hint Okyanusu'nun tamamına hakim olmak da değil. Asıl hedef Pakistan kıyılarını, ticaret yollarını ve stratejik limanlarını korumak. Özellikle Karachi ve Gwadar limanları ülke açısından büyük önem taşıyor. Pakistan son yıllarda Çin'den modern fırkateynler aldı. Türkiye ile yürütülen korvet projeleri de donanmanın yenilenmesine katkı sağlıyor. Ancak denizdeki en önemli unsur denizaltılar olabilir. Pakistan, Çin'den yeni nesil Hangor sınıfı denizaltılar tedarik ediyor. Bu denizaltılar uzun süre su altında kalabilecek şekilde tasarlanıyor ve savaş zamanında bir denizaltının nerede olduğunu bilmiyorsanız ona karşı sürekli kaynak ayırmak zorunda kalırsınız. Bu nedenle birkaç modern denizaltı bile çok daha büyük bir donanma üzerinde ciddi baskı oluşturabilir. Peki Pakistan bütün bu silahları kendi başına mı üretiyor? Hayır. Ve Pakistan'ın hem en büyük avantajlarından hem de en büyük zayıflıklarından biri burada ortaya çıkıyor. Çin. Pakistan'ın son yıllardaki askeri modernizasyonunun merkezinde Çin bulunuyor. Savaş uçaklarından hava savunma sistemlerine, tanklardan savaş gemilerine kadar birçok alanda Çin teknolojisi kullanılıyor. CF-17 savaş uçağı bunun en bilinen örneği. Pakistan kendi savunma sanayisini geliştirmiş durumda. Uçak üretimi ve bakımı, tank üretimi, mühimmat ve bazı füze sistemlerinde ciddi bir altyapıya sahip. Ancak kritik teknolojilerin önemli bölümünde Çin desteği hala belirleyici. Bu durum Pakistan'a hızlı modernizasyon sağlıyor. Fakat aynı zamanda ülkeyi tek bir büyük tedarikçiye bağımlı hale getiriyor. Türkiye de Pakistan'ın savunma ilişkilerinde giderek daha fazla öne çıkıyor. Özellikle savaş gemileri, insansız hava araçları, mühimmat ve çeşitli savunma teknolojilerinde iki ülke arasında yakın işbirliği bulunuyor. Türkiye, Pakistan açısından Çin'in yerini alan bir ülke değil. Ancak savunma kaynaklarını çeşitlendirebileceği önemli ortaklardan biri. Buraya kadar tablo oldukça güçlü görünüyor. Fakat şimdi asıl soruyu soralım. Pakistan uzun sürecek büyük bir savaşı kaldırabilir mi? İşte burada askeri güç ile ekonomik güç arasındaki fark ortaya çıkıyor. Modern savaş yalnızca asker ve tankla yapılmıyor. Mühimmat gerekiyor, yakıt gerekiyor, yedek parça gerekiyor. Uçakların bakımının yapılması gerekiyor. Füzelerin yerine yenilerinin üretilmesi gerekiyor. Ve bütün bunların arkasında güçlü bir ekonomi bulunması gerekiyor. Pakistan'ın en önemli zayıflıklarından biri tam olarak burada. Hindistan'ın ekonomisi Pakistan ekonomisinden kat kat büyük. Bu nedenle savaş birkaç gün ya da birkaç hafta değil de aylar boyunca devam ederse ekonomik dayanıklılık çok daha önemli hale gelir. Pakistan'ın ilk aşamada verebileceği askeri karşılık son derece güçlü olabilir. Fakat uzun süreli bir yıpratma savaşında Hindistan'ın ekonomik büyüklüğü ciddi avantaj yaratır. Bu nedenle Pakistan ordusunu değerlendirirken yalnızca tank, uçak ya da asker sayısına bakmak yanlış olur. Pakistan'ın gerçek gücü başka bir yerde. Ülke sahip olduğu sınırlı ekonomik kaynakları çok kritik alanlarda yoğunlaştırıyor. Güçlü bir kara ordusu, etkili bir hava kuvveti, uzun menzilli füzeler, modern denizaltılar ve hepsinin üzerinde nükleer caydırıcılık. Pakistan dünyanın en güçlü ordusu değil, fakat kendi bölgesinde durum tamamen farklı. Pakistan'a karşı büyük bir askeri harekat başlatmak isteyen herhangi bir ülke son derece ağır bir karşılık alma ihtimalini hesaba katmak zorunda. Peki sizce Pakistan'ın asıl gücü nereden geliyor? Görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşın. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek dileğiyle.